Doktor Bircan Karabağır, dermatoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Hoş bulduk. Antalya'dan geldik. Nasıl Antalya? Güzel ama sıcaklar başladı. Başladı. Antalya'da. Burada havalar görüyorsunuz. Gördüm ama Antalya'yı sizler de biliyorsunuz. Mesela bu gece klimayla uyuduk. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, evet. Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum. Kuru hava, klima, güneş bunlar Evet, hep bizi evet, yaşlandıran evet, şeyler. Doğru mu? Kesinlikle. Çok doğru, çok doğru. Yani peki özellikle Antalya dediğiniz için tabii ki size danışanlar da genelde o çevreden gelen insanlar oluyor. Tabii. Mesela ciltte lekeler falan öyle konularda daha Çok fazla. fazla. Nedir mesela hangi konudan şikayetçiler genele yayarsanız eğer? En fazla? Antalya'nın güneşi malum Evet, serttir. ve güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkileri artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ve hakikaten güneş cilt sağlığı üzerinde çok olumsuz etkilere sahip, en çok lekelenme problemiyle karşılaşıyoruz. Yüz dışında el sırtında lekelenmelerle de yoğun olarak karşılaşmaktayız. Neden el sırtı? Yani araba kullanırken hani böyle Evet, tutuyoruz, hep alıyoruz. güneş camdan Kesinlikle. sürekli Kırılarak gelince Aynen. daha da mı kötü etkiliyordur acaba? araba camı tam mercek etkisi yapıyor. Tabii. Evet ve bir de bu lekelenmeyi yapan ultraviyole türü camdan geçiyor ve lekelenmeye sebebiyet veriyor. Bir de şöyle bir şey, ben bu sene onu fark ettiğim için söylüyorum. Yani hep böyle geziyordum ortalıkta, hiç yüzüme ciddimde leke olmuyor. Ne güzel, Yani siz çok şanslıymışsınız. buraya kadarmış. Evet. Öyle söyleyeyim. Şöyle ki, evet tabii ki ben de böyle güneşlenmeye çıktığım zaman ben de bir tık daha 20-30 koruma cildime sürdüğüm, yüzüme sürdüğüm zamanlar oluyordu tabii ki. Ama ben bu sene sezon öncesinde yakalandım lekeye, çok ilginç bir şekilde. Sezon öncesi derken hangi Nisan, ay? başı. Nisan. İstanbul'daydınız. Evet, İstanbul'da yakalandım ve İstanbul'da lekelendim mesela. Küçük yanağımın tam üstünde küçük bir lekem, bir de Enteresan. alnımın, kaşlarımın tam ortasında küçük bir lekem daha var. Çok ilginç. Yani çünkü normalde evet tabii ki İstanbul'da, Antalya için söylemiyorum. Belki de oradaki hanımlar daha bilinçlilerdir ya da beyler de tabii ki. İstanbul'da olduğumuz zaman biz böyle bütün herkes bize şey diyor, bağıra bağıra. Yani cildinize sürdüğünüz nemlendiriciniz de mutlaka koruma özelliği olsun diye. Kesinlikle. Biz onu böyle daha çok böyle hani Haziranlarda, Temmuzlarda Evet. falan yapmayı tercih ettiğimiz için ben mesela Nisan'ın başında yakalanınca şok oldum. Yani bu tarih mi öne çekildi yoksa ben hani Şimdi yaşım ilerlediği için estağfurullah acaba ama multifaktöriyel, yani tek bir faktör yok. Evet, malum ozon tabakasındaki değişiklikler ama biz Antalya'da Şubat ayından itibaren Burcu Hanım gözlemlemeye başlıyoruz cilt üzerindeki olumsuz etkileri, lekelenmeyi. Bir de maalesef yaş alıyoruz ve belli bir yaşa kadar cildin kendini yenileme süreci, turnover'ı oldukça hızlı, fakat belli bir yaştan sonra maalesef yavaşlıyor ve yavaşlayınca cilt kendini yenileyemedikçe bir takım istenmedik olumsuz sonuçlar daha çabuk gözleniyor. Peki soracağım sana, yüzünde ufak lekeler oldu. Peki elinde olsaydı bu kadar çok kafaya takar mıydın? Daha yani çok bu takardım. kadar çok böyle önemli anlatır daha mıydın? çok bir takardım. dermatolog Çünkü olarak? eldeki el Gerçekten. lekelerinin daha çok yaşlı, daha çok ilgisi Daha çok olduğunu yaşlılık değil mi? Evet, düşündüğüm için evet yüz çok lekesini yani ben her haklısınız. zaman Çok yakalayabileceğim için haklısınız. ona daha fazla Siz ama takabilirdim. normal popülasyonun dışında bir kişisiniz. Çünkü Yine de baktığım için, bakarsan bağ, bakmazsan dağ oluyor gerçekten. çok O yüzden- haklısınız. Genelde insanlarımız yüze gösterdikleri önemi ellerine göstermekten çekinirler veya çok önemsemezler. Evet, yüz güzelliği, fiziksel cazibenin, güzelliğin önemli bir bileşenidir ama eller hep unutulur ve yüze ne kadar dikkat edersek edelim, ne kadar genç gösterirse, hoş gösterirse göstersin, eğer ellere gereken önem gösterilmezse kişinin yaşı kolaylıkla ortaya çıkar hep söyler. veya El fiziksel boyu, güzellik bir bütündür. O bütünlük bozulacaktır ellerin görüntüsünden Peki, dolayı. genç kalmak için ellerimize ne yapmalıyız? Yani sırf krem sürmek yeter mi? Oldu da kremlik şeyi geçtik. Ellerimiz kırışmaya başladı. Damarlar çıktı, Evet. kemikler çıktı. Evet, ne yapabiliriz? O zaman ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şimdi benim bir hayatta mottom var. Önemli olan tamir etmek, onarmak değildir, yıpratmamaktır. Öncelikli olarak biz
yıpratmamak için neler yapacağız ona dikkat edelim isterseniz. Elbette güneş koruyucumuzu kullanacağız. Özellikle benim geldiğim şehir gibi bir şehirde yaşıyorsak mutlaka güneş koruyucu kullanacağız. Güneş koruyucuların da genellikle 3-4 saat koruduğunu unutmayacağız. 3-4 saatte bir tekrarlayacağız. Onun haricinde evet hepimiz kremler sürüyoruz. Kremler kullanıyoruz. Olmazsa olmazımız. Ama kremlerin ne kadar etkili olursa olsun, teknolojilerin ne kadar ileri boyutta olursa olsun sürdüğümüz zaman onların derinin üst tabakalarından geçip ana tabaka yani dermis dediğimiz alt tabakaya ulaşması ihtimali oldukça düşüktür. Dolayısıyla kremlerin etkinliği bir yere kadardır. Üst tabakayı daha hoş gösterir. Eğer elimizde yatırım yapmak istiyorsak, daha doğrusu cildimize yatırım yapmak istiyorsak yapacağımız şey ki bunu 30'lu yaşlardan itibaren rahatlıkla yapabiliriz. Artık pazarda çok güzel ürünler var. Hyaluronik asit içeren ürünler var. Bunlardan birisi de saten dolgu diye isimlendirdiğimiz materyal. Ve bu dolgu hyaluronik asit içeriyor. Naşa teknolojisi dediğimiz özel bir teknolojiyle üretiliyor. Ve stabilitesi diğer muadillerine göre çok daha iyi ve bunu enjekte ederek bir veya iki kez ki genellikle birer ay aralarla 2 kezi tercih ediyoruz. Cildin nemini muhafaza etmesini sağlıyoruz. Hyaluronik asit içeriyor. Artı cilde elastikiyetini veren, diriliğini, o hoş görünümünü veren kolajeni stimüle ediyor. Bunun dışında cildin savunma mekanizmasını koruyor ve bir de biraz önce söyledik, yaş aldıkça cildin kendini yenileme süreci, mitotik bölünmesi aktivitesi azalıyor ve bu süreci tersine işlemesine sebebiyet veriyor. Hyaluronik asit bu kadar faydalı bir madde. Dolayısıyla bunu hani dışarıdan sürmek yerine direkt hedef dokuya enjekte ederek çok daha hedefe yönelik yenileme, rejuvenasyon işlemini gerçekleştirmiş Yıkım çok oluyoruz. fazlaysa dışarıdan sürmek yetmez. Evet. İçeriden takviye Ana ister. tabakaya direkt dermise bu içten besleme. Bir nevi öyle diyebiliriz. İçeriden besleme. Ben daha önce boyunla ilgili sorduğum şeyi burada da tekrar sorabilirim tabii ki. Siz o işlemi yaptıktan sonra su tüketmelerini de tavsiye ediyorsunuz herhalde değil mi? Tabii cildin nem tutma yeteneğini arttırıyoruz çünkü biz de o işlemle. Tamam. Peki Evet. şöyle bir sorum daha var. Şimdi elime bakınca daha fark ettim. Aynı fikirde misiniz? Eldeki yaralar daha mı zor iyileşiyor? Evet çünkü yüz cildinin kanlanması ile el cildinin kanlanması daha farklıdır. Okay. Ve bir de derinin kendini yenileme süreci daha farklıdır. Bu yaş almaya da göre de değişiyor. Genç ele baktığımız zaman genç elde ne tür bir özellikler görürüz? Bir, deri son derece düzgün, parlak, o bebeksi cilt dediğimiz kalitededir. hatta. Evet. Cilt kalınlığı, cildin altındaki yumuşak doku dediğimiz tabakanın kalınlığı yeterlidir, dolgunluk verir. O nedenle kemikli el görünümü gözlenmez genç ellerde. Bunun yanı sıra damar yapısı evet farklıdır ama belirgin bir farklılık göstermez el sırtında. Ama yaş aldıkça ne oluyor? Yaş aldıkça hem deride hem cilt altı yumuşak dokuda, kas dokusunda hem de kemik dokusunda bir takım değişiklikler oluyor. Yani 3 boyutlu bir yaşlanma oluyor. Sadece deride değil. Şimdi mesela peki izleyicilerimiz benim hani elim kendi ellerine baktıkları zaman acaba müdahaleye ihtiyacı var mı'nın cevabını evet tabii ki dışarıdan gördüğü şeyle de olabilir ama benim zamanında bir yerde okuduğum bir test vardı. Aslında galiba yeterince su tüketiyor musunuz ya da cildiniz yaşlı mı değil miye bakmak için şöyle şunu böyle Evet, doğru mu? elastisite. Tamam, Elastikiyet testi. Özellikle onu biz Sizin göz için de altında geçerli mi? yaparız. Geçerli. Göz altında Tamam, yaparız. okey. El içinde geçerli midir? El içinde çok pratikte, rutinde yoktur ama el içinde zaten görsel olarak biz onu görüyoruz. Özellikle tendon dediğimiz 50-60'lı yapıyla yaşlar için Evet. o el testi de olur Evet. ama 50 yaşına kadar o Evet. çok fazla bir sonuç Evet. vermez. Evet. Ama göz Göz altında altında 30 daha yaşlardan farklıdır. itibaren sonuç Ya. alırsın. Çok tamam. Evet. Ben Boyunda da alabiliyorum. öyle. evet tabii. Boyunda bak. Öyle mi? Aynı şey mi? Bunu Yerlere çekiyoruz. bak. Testin yapıldığı yerlere bak. Göz altı, boyun, el. En belli eden yerler Evet. işte sizin Yine söylediğiniz yerler. aynen Evet. başladığımız noktaya Evet. tekrar döndük. Dönüyoruz. Halen aynı Yadsınamayan şeylerden. gerçek.
Ve saten dolgunun da zaten yapıldığı yerler en sık. En sık yapıldığı yapıldığı yerler yerler tabii değil mi? yüz, Gözaltı. boyun Aha. ve eller. El. Peki el estetiğiyle Hatta dirsekler bazen. Tabii bunlar Doğru. uç ama dizler. O bölgelere de arzu eden, isteyen hastalarımız oluyor. Ben Ki sık yapıyorum. elle ilgili mantıklı. size her şeyi soruyoruz Aha. diye ben sizi bulmuşken her Tabii, şeyi soruyorum. buyurun. Kusura bakmayın Tabii. lütfen. Benim böyle çok erken yaşlardan beri bizim ailenin yapısında var zaten. Normalde hep incedir derimiz. Evet. Ama mesela damarlarımız da çok dışarıdadır. Yani bu mesela bir deformasyon belirtisi mi? Hayır, Yoksa yapısal. Ama yaş aldıkça hem derideki incelme hem derinin altındaki kas doku ve yumuşak doku dediğimiz babaannem ve tabakadaki dedemin eli- incelme Bunlar daha sonrasında yukarı çıkacaklar. bunlar çok daha belirgin, Evet. daha kıvrımlı bir hale geliyor. Ama zayıflıkla da ilgili. Şişman insanlarda Evet. onu göremiyorken zayıf Evet. insanlarda daha çabuk görüyorsun. Onun için yaşlılık kriteri olarak düşünmemek lazım. tamam peki ama onunla Ama- ilgili bir şey yapılabiliyor mu mesela? Şöyle söyleyeceğim, Burcu tabii o çok kibar doktor bey. Evet çok. Şimdi iki tane kadın da tabii ki olduğu için. Evet çok kibar ama el yaşlanmasının kriterlerinden birisi, Birisidir. önemli noktalarından birisi. Peki erken yaşta buna müdahale isteyen insanlar oluyor mu? Oluyor tabii ki, biz 30'lu yaşlardan itibaren yapıyoruz. Biraz önce dedik ya. Ha onun için söylemiyorum. Benim ha, de şikayetimle ilgili olarak mesela benim gibi böyle olabilir. damarları Olabilir. İşe yarıyor yaptığınız İnanamayacağın işler. Tabii şeyde ki. bir günde bugün yapıldı, yarın Evet, bir bakıyorsun evet, bu eller evet, benim evet, ellerde. evet, Gerçekten. pamuk 10 eller yıl oluyor. öncesi, 20 yıl öncesine dönmüş Ama böyle eller. bir şişme değil. Tam Değil. tersine nemlenme. O ve şişme olmasını istemiyorsanız eğer, hayır saten dolguyla şişme yok zaten. Yok, saten dolgu. Kesinlikle içten besleniyor. Çok güzel. Tamam. Evet. İyi ya, Bir de zaten dolgu aşkıyla besleniyor mu? volüm rejuvenasyonu amaçlı yaptığımız işlemler var. Onda biraz ödem olur ama saten dolgu tümüyle cilt rejuvenasyonu amacıyla yaptığımız bir işlem. Şişme Yani olmuyor. bunda şişme ödem yok. Evet. Yalnızca yenileniyorsun. Evet. Kesinlikle. Bugün 43 yaşındasın, yaptırıyorsun. Yarın 33 olmuş. Dayanıklılık süresi? O çok önemli bir kriter aslında. Dayanıklılık süresi de diğer ürünlere göre çok daha iyi. Ve az sayıda uygulama gerekiyor. Birer ay aralarla 2 uygulama ve ortalama 9-12 ay götürüyor. Evet, çok güzel. Hadi saten dolgu yaptırmaya Gidiyor ben şu an gidiyor. Yani bıraksanız şimdi Efendim gideceğim. bizden bu kadar, biz saten dolgu yaptırmaya gidiyoruz. Hadi. Görüşürüz. Sağ olun.